Sizin bilgisayarınızda işlemci için hangi soğutma modelini kullanıyorsunuz? Stok fan mı, LTP fan mı yoksa sıvı soğutma mı? Durun tahmin edeyim. Asus, MSI, ID Cooling gibi markaların herhangi bir tane modelini kullanıyorsunuz. Peki daha önce hiç Valkyrie adında bir marka duydunuz mu? Ben de hiç duymamıştım. Bu markayı ilk defa Instagram keşfetimde gördüm dostlarım. Adamlar inanın bana kendileri gelmediler, yani sponsor vermediler. Özellikle ben kendim yazdım arkadaşlar. Sebebi şuydu. Yeni bir marka ama ürünleri, paketlemesi çok üst seviye. Yani Asus ROG seviyesinde paketleme ve ürün kalitesi ve özellikleri vardı. Adamlar da tabii ki diğer markalar gibi aboneme fazla dikkat etmeden, takılmadan sağ olsunlar yolladılar ve Türkiye'de ilk defa bu markayı ve bu ürünü inceleyen kişi olarak da gurur duyuyorum. Ürün modeli de Dragon Fang modeli arkadaşlar. Keyifli seyirler.
Şimdi Snowman TD6 Ultra ile test yapacağız arkadaşlar. Bakalım işlemcimiz maksimum kaç dereceye çıkabiliyor. Testi başlattım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yaptığım stres testinde Snowman TD6 Ultra yaklaşık olarak 60 derece verdi. Bir de My Valkyrie markasının sıvı soğutma montajını yaptıktan sonra onu da test edeceğiz. Bu arada sıvı soğutma montajını bilmiyorsanız arkadaşlar, bu videoda detaylı olarak onu da anlatacağım. Keyifli seyirler. Şöyle gördüğünüz gibi kasanın fanlarını çıkardım dostlarım. Şu gördüğünüz 4 tane fan kasanın içinde gelen fan arkadaşlar. Bu kasa bu arada 800 TL satın almıştım. Yani bu 4 tane fan da epey zaman işimi gördü. Daha sonra dostlarım Snowman TD6 Ultra'nın fanları dostlar bunlar. Bunlar da işlemci soğutan fanlar. Bir de son zamanda satın aldığım Dark markasının 2 adet fan arkadaşlar. Bu fanlar hız ayarı yapılabilen fanlardan olduğu için bunları tekrardan kasada kullanacağım dostlar. Bir de Valkyrie fanı. Zaten şöyle 2 tane fanı yan yana getirdiğiniz zaman aradaki kalite farkını net olarak anlayabilirsiniz dostlarım. Bu arada bu fan 800 ile 2150 RPM'e kadar çıkabilen dehşetül vahşet bir fan. Yani bu ne demek? Arctic ve Noctua A ile kapışabilen bir fan dostlar. Aynı zamanda zaten bu fanların 5 yıl ömrü var dostlarım. 29 desibel ses veriyor. Yani harika, çok sessiz fanlar dostlar bunlar. Geldik o ana. Bu kadar işlem yaptık. Bakalım ne kadar fark yaratacağız. Sizlerin göz önünde testi başlatıyorum dostlarım. Buradan takip edelim. Şu an 54 derecelere çıktı. Bu arada sıvı soğutmayı en düşük modda kullanıyorum arkadaşlar, fan sesini. Ve Silient modda yani. En yüksek modda kullandığım zaman mümkün değil. Snowman TD6 Ultra yetişemiyor arkadaşlar. Arada şu an en düşük modda bile 6 ila 7 derece fark var. Demek ki yüksek modda 10 dereceye yakın bir fark var arkadaşlar. Şu anda zaten maksimum 55 dereceyi gördü. Böyleydi. Bu arada arkadaşlar bu üründe RGB girişi bulunuyor. Ama benim anakartım 4 pinli Aura Signing olduğu için, bu da 3 pinli olduğu için arkadaşlar, yani yeni nesil 3 pinli, eski nesil 4 pinli olduğu için uymadı. Zaten çok da önemli değil benim için açıkçası. Fazla RGB ışık olduğu zaman gece insanı rahatsız ediyor. Bundan kaynaklı çok da benim için önemli değil. Merhabalar. Selamünaleyküm. Ürünün web sitesine gelecek olursak myvalkyrie.com üzerinden giriş yapın dostlarım. Daha sonra 4 çeşit kategori karşılıyor bizi. Bunlardan en yüksek modeli ise Valkyrie Sign modeli, ortanca model ise Valkyrie Dragonfang, diğer model ise Valkyrie Jar modeli. Bu bir tık daha düşük model arkadaşlar. Bir de kule tipi soğutucusu var. O da Valkyrie Wind modeli arkadaşlar. Siyah ve beyaz renk seçenekleri her modelde var dostlarım.
Ürün Türkiye'de olmadığı için yurt dışından temin edeceksiniz. AliExpress ya da Amazon'dan satın alabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.